Merhaba Dünya, Örgümü Dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere broche tekniği kullanarak yapmış oldum. Bu güzel desenli çalışmanın nasıl yapıldığını anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz. Arkası da bu şekilde arkadaşlarım. Önü de bu şekilde. Gördüğünüz gibi sarmaşık gibi yapraklardan oluşan bir desen çalışması arkadaşlar. Şimdi bu modeli bakın ben daha öncesinden bu şekilde tasarlamaya başlamıştım. Ancak üstünü hemen çevirdim. Daha güzel görünmesi için böyle bir yöntem kullandım arkadaşlar. Umarım sizler de sever ve beğenirsiniz. Şunları söylemek istiyorum. Öncelikle kalın bir dokuya sahip. Zaten broşe, börek, çörek yani böyle kabartılı örgülere verilen bir isim arkadaşlar. Şöyle bir görünüme sahip oldu. Şimdi bu normalde tığ ile yapılmış araları açık olan bir yazlık böyle bir şal deseninden tasarladım arkadaşlarım. Yaparken modelimi şöyle Alize Superwash Artisan isimli ipleri kullanarak yaptım. Biri krem rengi, diğeri de hemen renk numarasını söylemek istiyorum. 9006 yani 9006'da diyebiliriz arkadaşlarım. Bu ise 01 renk numarasına sahip. Ve kullandığım tığım 2,5 milim oldu modelimi yaparken. Gördüğünüz gibi ince bir ip ancak böyle kalın bir dokuya sahip olan böyle çok güzel hırkalar, yelekler, battaniyeler yapabileceğiniz bir hale geldi. Şimdi biraz daha böyle kalın olan Alize Cotton Gold iki rengiyle sizlere anlatmak istiyorum. Anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi bu zemin rengini hangi renk istiyorsak o renkle başlıyoruz. Ve bu kenarlarda ben 6 tane bırakmıştım arkadaşlar ama 10 bırakabilir. Şu aradaki 11 sayısını da daha fazla bırakabilirsiniz. Yani bu yaprakların biraz daha ayrı durmasını istiyorsanız şurada yapacağımız 11'i daha fazla yapabilirsiniz. Çünkü bu biterken buradan başlıyor ve böyle biraz daha birbirine çok yakın oluyor. Bunu da sonradan düşündüm. Biraz daha 11'den fazla ilmek atarak yapabilirsiniz. Onu da söylemeden geçmeyeyim. Ben size şimdi şöyle bir tanesini anlatmak istiyorum. Hemen bu kenar için 10 tane zincir çekeceğim. Sonra daha fazla da yapabilirsiniz. Onu da söylemeden geçmeyeyim. Şimdilik bana 10 tane yeterli arkadaşlar. Sonra 6 tane şurası için zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi devam edeceğiz. 10 tane de diğer taraf için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fazla zamanınızı almak istemediğim için bu şekilde yaptım. Dediğim gibi 11 şu aradaki normal sayımız 11'di. Ama bunu fazlalaştırın derim birbirine girmesin diye arkadaşlar. Şimdi ilk sırada bütün ilmeklerimin içerisinden zincirlerimin içerisinden giriş yaparak şöyle sık iğne ile geçiyorum. Bu ilk sıramız arkadaşlar. Herhangi bir şeyi yok. İp kesmeden yapılan bir çalışma. Böyle hırkaların önlerine, arka kısımlarına tek olarak da yapabileceğiniz. Böyle hemen ön kısmında mesela düğme olan yerin hemen yanına böyle bir desen çalışması yapabilir. Diğer taraflarını düz yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunları sadece fikir olsun diye söylüyorum. Farklı fikirde olan, düşüncede olan arkadaşlarım varsa yorum kısmına yazabilir. Evet, şimdi hepsinden bakın giriş yaparak bir tane sık iğne yaptıktan sonra 1, 2, 3 tane zincir çektim. Üzerine alıyorum ve buralardan giriş yaparak şöyle ikili trabzan yapıyorum. Birinci sırayı 2, böyle devam ediyoruz arkadaşlar. Hiçbir şey yapmadan sadece üzerine alıp bakın buradan ve buradan giriş yaparak
geçiyoruz. Sona geldim. Sondan da aynı şekilde bir tane alıyorum bu şekilde. Buraya 1, 2, 3 zincir çekip şöyle biraz bırakıyorum ki kaçma olmasın diye ve diğer renk ipimi alıyorum. Başladığım yer arkadaşlarım, bu ikili trabzanları yapmaya başladığım yerden hemen şöyle giriş yapıyorum. Buradan giriş yaptıktan sonra diğer ipimi alıyorum bu şekilde. Şöyle çekiyorum biraz. Sonra bir tane buraya zincir çekiyorum. Ve bakın şu V gibi olan yerlerin arka kısmından 10 tane ilerliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi burada 10 tane ilerledikten sonra üzerine alıyorum. Bakın şu ikili trabzanlarımı. Buradan giriş yaptım. Buradan çıkartıyorum tığımı. 6 tane buraya ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diğerlerini aynı şekilde sık iğneler yaparak devam ediyorum. Sonuncunun içerisinden de giriş yaptım. Bakın şöyle. Buraya da 1 2 zincir çektim. Biraz şöyle bıraktım fazla ip ve diğer rengimi aşağıdan alıyorum arkadaşlar. Şimdi burada 3 zincir çekmiştik zaten. O öyle kalıyor. Şimdi üzerine aldım. Bakın şu şekilde tutarsanız daha rahat edersiniz. Hemen yanındakinin bunun oluyor zaten arkadaşlarım. 3 tane olan zincir. Şöyle giriş yapıyorum ve ikili trabzan yaparak devam ediyorum. İkili trabzanlar ile bu şekilde geldikten sonra 5 tane buraya şöyle alıyorum. Pardon, 4 tane. 1 2 3 ve 4. 4 tane sık iğne yaptım arkadaşlar, bakın. Sonra üzerine alıyorum. Buraya bir tane şöyle yine alttan alarak ikili trabzan yapıyorum. Sonra bu kalan birin üzerine bir tane sık iğne yapıyorum. Ve diğerlerini yine aynı şekilde bakın. Hemen alta indim. Şu şekilde aldım ve ikili trabzanlar yaparak devam ediyorum. Bu modelimizin dokusunun kalın olmasının sebebi bu arkadaşlar. Bu şekilde aşağıya inip almak. İçerisinden ortasından almak. Evet, böyle devam ediyoruz. Şimdi son yere geldik yine. Bakın yine üzerine alıyorum. Buradan giriş yapıyorum. Ve böyle bitiriyorum.
1, 2, 3 tane zincir çektim. Biraz uzattım ve bıraktım. Şimdi bakın ters arka taraftayız. Yine arka taraftan devam edeceğiz. Diğer ipimizi diğerinin yanına getireceğiz. Bunu aldık. Burada 3 zincir çekmiştik. 3 zincir buraya fazla arkadaşlarım. Şöyle hemen sayıyı 1'e düşürebiliriz. Şöyle bir tane zincir çekip o çıkmasın diye yaptığım bir şeydi. Şimdi burada bakın hemen şu köşedeki yerden şöyle ilkinin içerisinden yine arka tarafından giriş yaptım. Ve buraya bir tane sık iğne. Daha sonra yanındakilere de sık iğne yaparak devam ediyorum. Dönüş yapmış oldum şimdi. Bu altılı olan yere bir kalana kadar devam ettiriyoruz. Şöyle bir tane kaldı bakın. Üzerine alıp buradan giriş yapıyorum. Buradaki ikili trabzan sayımı 5'e çıkartıyorum. 1, 4 kalmıştı. Bir tanesini diğer rengimizde yapmıştık çünkü. 1, 2, şöyle 2, sonra 3, 4 ve 5. Evet, sayımızı 5'e çıkarttık. Bu diğer renk olan ikili trabzanımın üzerine geliyorum. Yine bakın şöyle alarak buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Sonra üzerine alıp alttaki diğer tek kalan yere giriş yapıyorum. Ve buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra devam ediyorum. Sık iğneler ile sona kadar geçiyoruz arkadaşlar. Son yerden aldım. Yine şöyle bir iki tane zincir çekip diğer rengimi alıyorum hemen alttan. Şimdi yine 3 tane zincirimiz vardı zaten. Hemen alta giriş yapıyorum şöyle. Ve buraya aldım bu şekilde. Ve ikili trabzanlar yaparak devam ediyorum. Evet, buraya kadar geldim. Şimdi bu tek olanın üzerine bir tane sık iğne yapıyorum. Sonra ikili trabzanımın üzerine yine ikili trabzan yapıyorum. Buradan yine bakın şöyle yaparak arka taraflarından giriş yaparak bu beşinin üzerine yine sık iğnemizi yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi tekrar üzerine alıp ikili trabzanlar ile bitiriyoruz. Bakın görüntümüz bu şekle geldi. Yine aynı şekilde şu ilk zincir olan yerimin üzerinden giriş yaparak sık iğneler ile geliyorum.
Hepsini sık iğne ile geldim arkadan alarak. Şimdi üzerine alıyorum. Şu ikili trabzanımın üstünden giriş yaptım. Buraya bir tane şöyle ikili trabzan yapıyorum. Sonra bir iki tane ilerliyorum. Sık iğne ile ve bu 5 olan yerime 5 tane yine ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Burada 4 kaldı arkadaşlarım, bakın. 1 2 3 4, bir de bu kenardan alıyorum, 5. Evet, 5 tane bu şekilde devam ettikten sonra yine sık iğneler ile bitiriyorum. Yine 2 tane falan zincir çektim ve bırakıyorum. Diğer ipimi alıyorum. İkili trabzanlar yaparak buraya kadar geliyorum. Şöyle görün diye iyice açmak istiyorum arkadaşlarım. Bakın. Şöyle bir görüntü elde ettim. Şimdi yine 5 tanesinin üzerine sık iğne ile devam ediyorum. 1 2, bu defa kendimize bakan tarafından alıyoruz V'lerin. 3 4 ve 5. Şöyle hemen alalım. 5.'yi aldım. Diğerini de üzerine alıyorum. Bakın şurada yerim vardı. Sık iğne ile geçtim. Hemen şu şekilde alıp yine ondan da ikili trabzan yapıyorum. 1 ve 2. 2 tane ikili trabzan araya geçirdik. Şurayı yapacağız arkadaşlarım. Şurayı başlıyoruz. Şimdi bir tane yine buraya sık iğnemi yapıyorum. Ve ikili trabzanlar ile devam ediyorum. Bitiriyorum yani. Şimdi diğer rengime geçtim. Hemen şöyle ikiye düşürdüm zincir sayısını ve yine buralardan giriş yaparak şöyle alıyorum. Devam ediyorum sık iğne ile. Buraya geldiğimizde, yani şu 5 tane olan ikili trabzanımızın üzerine geldiğimizde şöyle giriş yaptım. Yine hemen üzerindekinden arkadaşlar, ilkinden başlıyorum. 1 2 3 4 4 tane buraya ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra bakın 5.'nin üzerine şöyle biraz yapalım. Gevşek bırakalım. 1 2 3 sık iğne yapıyorum bu araya. Burada 2 taneydi. Şimdi 3'e çıkartacağız burayı. Sonra üzerine alıp bu aynı renk olan ikili trabzandan giriş yaptım. İkili trabzan yapıyorum. 1, yanındaki yere de aynı şekilde 2, yanındaki yere 3. Yeni yerimize, yeni yaprağımıza, yani şöyle gidecek olan yaprağımıza başlamış oluyoruz böylelikle.
Şimdi bunu yaptıktan sonra yine çeviriyorum şöyle ve buralardan giriş yaparak sık iğneler ile bitiriyorum. Şimdi yine aynı şekilde ikili trabzan yaparak bu rengim ile devam ediyorum. Bu üç tanesinin üzerine yine sık iğne ile devam ediyorum. Sonra bu araya arkadaşlar 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve bu 4 tane olan yerime bir tane şöyle giriş yaparak buraya 4 tane ikili trabzan yapmış oluyorum. Burada 3 kaldı gördüğünüz gibi. Şöyle hemen devam ediyorum sık iğneler ile bu 3 tanesinin üzerine. Sonra yine ikili trabzanlar ile bitiriyorum. Evet, diğer rengimi aldım hemen. Ve arkadan şu şekilde giriş yaparak arkalarından bir kalana kadar devam ediyoruz. Evet, bir tane kaldığında üzerine alıp 3 olan sayıyı 4'e çıkartıyorum. 1 2 3 ve 4. Sonra sık iğne yaparak devam ediyorum. 1 2 3 4 tane sık iğne yaptım. Buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Sonra yine sık iğneler ile bitiriyorum. Şimdi üzerine alıp ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Üçünün üzerine yine sık iğnelerimi yapıyorum. Sonra aradaki 4 tane olan ikili trabzanlarımı yapıyorum. Sonra şöyle çevirdim ve 4 tane olan yerimi yapıyorum. Sonra ikili trabzanlar yaparak bitiriyorum.
Diğer rengimi aldım hemen. Arka tarafı olduğu için arkadaşlar hemen şöyle arka taraftaki yerlerden giriş yapıyorum. Sık iğneler ile devam ediyorum. Şimdi bakın burada 3 tane ikili trabzan yapmam gerekiyor. Bunu artık bitireceğim için yaprağıma şu 3 tane ikili sık iğnemin birincisine şöyle sık iğnemi yapıyorum. Sonra çeviriyorum şöyle. Bakın hiç üzerine almadan şuradan ve buradan giriş yapıp topluyorum arkadaşlar. İkincisinden de aynı şekilde bakın tığımda, üçüncüsünden de aynı şekilde alıyorum ve burada hepsini birlikte birleştiriyorum ve bu ortadaki yeri geçip diğerine şunu atlıyoruz. Buraya giriş yapıp şöyle sık iğneler ile bu yeri bitiriyoruz. Şimdi önden göstereceğim size. Bakın. Böylelikle yaprağımızı, bu tarafa giden yaprağımızı tamamlamış olduk. Şimdi devam edelim. Burayı da yeni yaprak yapmak için açtık gördüğünüz gibi. Şimdi son sık iğnemi de buraya yaptım. Üzerine alıyorum. Yine burada 4 tane olan sayıyı 5'e çıkartıyorum bu sırada. 1 2 3 4 ve son olarak 5. 5 tane ikili trabzan yaptım. Sık iğneler ile arkadan alarak bitiriyorum. Şimdi bu rengime geçtim. Üzerine aldım. İkili trabzanlar ile devam ediyorum. Beşinin üzerine yine sık iğne ile devam ediyorum. Bu aradaki yerleri ikili trabzanlar yapıyorum. Bakın bu birleşim yerinden bir sonraki yerde sık iğnem vardı. Hemen şöyle girdim aradan ve buraya bir tane ikili trabzan. Buradaki birleşim yerime ise şöyle göstereyim açık bir şekilde. Hemen arkasından giriş yapıp bir tane sık iğne, sonra üzerine alıp bu taraftaki sık iğnemin üzerine de ikili trabzan. Tamamen bunu kapatmış oluyoruz arkadaşlar bu rengimizle. Şöyle devam ediyorum. İkili trabzanlar ile bitiriyorum arkadaşlar. Evet bakın görüntümüz bu şekle gelmiş oldu. Şimdi bu rengim ile yeni bir yer açmak için hemen şöyle aldım. Altıncıyı yapıyoruz. Yani ilk sıraya geri dönmüş oluyoruz arkadaşlarım. Şöyle girişimizi yapalım. Sık iğneler ile devam edip bir kalan yerden başlayarak 6 tane ikili trabzan yapacağız. Şöyle bakın. Üzerine aldım. 1 2 3 4 5
6. Evet, 6 taneden sonra hepsini sık iğne ile bitiriyorum. Devam edeceğiz arkadaşlarım. Şimdi aynı şekilde burada nasıl yaptıysak buraya da aynı işlemi uyguluyoruz. Ve burada tek olan yerimizden bu tarafa giden yaprağımızı başlayarak, yani bir bu tarafa bir bu tarafa yaparak devam edip bitiriyoruz. Modelimiz bu kadar arkadaşlarım. Anlaşılmıştır diye ümit ediyorum. Çünkü hani kolay bir şey, tekrarı var. Tekrar eden bir model çünkü. Böyle eliniz alıştığı zaman, birkaç tane yaptığınız zaman inanın oturuyor ve o şekilde devam edip gidiyor. Bakın dokusu da gerçekten kalın bir e, yapıya sahip arkadaşlar. Dokuya sahip. Arkası da bu şekilde gözüküyor. Bunun arkasını da göstereyim şöyle. Bakın beyaz, daha ağırlıklı bir görünüme sahip arkadaşlar. Evet, umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir. Örgümü dediniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşımda bulunmayı unutmazsanız çok mutlu olurum arkadaşlarım. Bir dahaki en farklı, en değişik örgü model ve tekniklerinde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun arkadaşlar.